Sultanım. Nesi var kızımın? Ne oldu böyle aniden? Henüz bir şey belli değil. Araştırıyoruz sultanım. Naimeciğim. Naime güzel kızım. Ne vakittir yatıyor böyle? Ben göreli 1 saat oldu sultanım. Daha öncesini bilmiyorum. Kederinden hasta oldu kızım. Eğer ona bir şey olacak olursa sizden bilirim. Fehim Paşa. Görülmüş şey değil Fehim Paşa'mızın bir anda böyle bir yere gelmesi. Benim için bir muammasınız. Ve ben muammalardan nefret ederim İrin Hanım. Acaba lütfedip benim için izah eder misiniz? Benim konağıma geldiniz ve bir adamı yaraladığınızı söylediniz. Sonra bir anda kayboluverdiniz. Karşılaştığımızda ise üzerinizde şık bir kıyafet ve mücevherlerle bezeli bir peri kızı gibiydiniz. Bu bir iltifat mı yoksa? Nezaket diyelim. Nezaket. İzah ediniz. Paşam. Sonra Kızılcık, şu an önemli bir mesele konuşuyoruz. Paşam. Kızıl. Bizi limana gönderdin paşa. Gördük ki unutmuşsun. Senden haber bekledik. Arkamızda olacağına inandık. Gördük ki yoksun. Az kalsın hepimiz orada ölecektik paşam. E'si, racon bozuldu paşa. Artık sen yoluna, biz yolumuza. Bizi, bütün can efşanlarını sokakta bulduğun şu kadın için sattın paşa. Sokakta bulduğun şu kadın için. Önünüze bakın. Önünüze bakın! Artık can efşanların yok paşa. Bu kadar. Bunların hepsi benim yüzümden mi oldu? İzah ediniz. İzah ediniz. Ben size tebessüm yasaklamamış mıydım? Liman elimizde efendim. Fehim Paşa, Adamlarını yalnız bıraktı. Limanda yoktu. İşittim ki adamları da onu terk etmiş. tertibimiz işe yaramış. Neydi o kibritçi kızın adı? Ha, Dara. Fehim Paşa İrena olarak tanıyor. Beline güzel bir hediye bırakmış. Esma ile konuş. İrena, Fehim'i avucunun içine almalı. Osmanlı hanedanını yok edecek bir tertip kurduk. Liman elimizde olmazsa hiçbir kıymeti kalmaz. Abdülhamit ölene kadar limanı elimizde tutacağız. Hayırlı sabahlar hanımım. Safiye Mehmet Selim'i gördün mü? Ben erkenden uyuyakalmışım dün gece. Yatağın öbür tarafı hiç bozulmamış. Bütün gece gelmemiş sanki. Evet. Gece dönmedi şehzademiz. Nasıl olur? Nerede olabilir ki? Aman Allah'ım.
Dün atla gezintiye çıkacağını söylemişti. Sakın başına bir şey gelmiş olmasın. Endişelenmeyin hanımım. Başına bir şey gelen şehzademiz değil. Anlamadım. Siz üzülmeyin diye dün bahsetmek istemedim. O Efsun denen kadın. Şehzademizle birlikte at gezintisine çıkmak istedi. Birlikte mi gittiler yani? Böyle bir şey bana nasıl söylemezsin Safiye? Ve sabaha kadar dönmediler öyle mi? Dönmediler. Lakin keyiften değil. Efsun Hanım'ın başına gelenler yüzünden. Öyle bir şey yaptım ki o kadın buraya sağ salim dönemeyecek. Ne demek şimdi bu? Seyis'in o kadının bineceği ata ilaç vermesini sağladım. Atı deliye çevirecek bir ilaç. Şimdiye ya sakat kalmıştır ya da ölmüştür. Sana kim söyledi böyle bir şey yapmanı? Ben sizin için... Sus Safiye sus! Aptal! Sen nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Nasıl? Anlayabildiniz mi ne olduğunu? Korkarım zehirlenmiş sultanım. Zehirlenmiş mi? Allah'ın izniyle devasını bulup vereceğiz sultanım. Müsaadenizle. Ne oldu? Neden hastalanmış Naime? Zehirlenmiş. Nasıl zehirlenmiş? Sultanım. Naime Sultan ona bir şey olursa size bir mektup vermem için beni tembihlemişti. Ne mektubu bu? Ver hemen. Ne yazmış, ne diyor? Liverpool'da yaptırdığımız nümayişten sonra bizim ölüm emrimizi vermişler. Abdullah Efendi. Bu nasıl olur hünkârım? Londra'da her hafta nümayiş olur. Onlara ses çıkaramazlar. Bizim hilafet gücümüzü kullanmamızdan ürkmüşler anlaşılan. Lakin benim merak ettiğim o değil. Bizim Liverpool hamlemizden sonra bu karara vardılar. Bizim bu hamleyi yapmamızı bekleyenler vardı. Yani her şeyin bu hamleyi yapmanız için mi olduğunu söylersiniz? Evet. İngiliz Müslümanlarının üzerine hücum etmelerinin sebebi buydu. Bizim gücümüzü gösterip İngilizleri suikaste ikna etmek. O halde bazı sualler beliriyor hünkârım. Evet Abdullah Efendi. Madem bu bir tertipti, sizin medreselerinizin yerlerini ve İslam'ı yaşamaktan başka gayret olmayan arkadaşlarınızı kim biliyordu ve İngiliz istihbaratına bunları kim verdi? Sadece en yakın arkadaşlarım biliyordu. Hepsini orada tutukladılar. Bilenler içinde bu işten kurtulan var mıydı? Sizin huzurunuza geldiğim arkadaşım Bay Crowley. Zaten Müslüman olmadığı için onu tutuklamazlardı. Anlaşıldı Abdullah Efendi. Anlaşıldı. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Büyük bir uçan balonu benziyor. Evet, uçan büyük bir balon. Ferdinand von Zeppelin'in icadı. Fransız mühendis Henri Giffard, Zeppelin'i Paris'ten Trapp'a 30 kilometre uçurdu. Suikasttan sonra kaçma planı mı yapıyorsun?
Hayır. İleride büyük bir harp silahı olarak kullanılabilir. Bu da Abdülhamid'i çok korkutuyor. Biliyor muydun? Payitahta balon uçurmak yasak. Neden? Yıldız Sarayı'nın her tarafı çok sağlam korunuyor. Abdülhamid sadece havadan gelecek saldırılara çaresiz. Zeppelin'le mi saldıracaksın? Mahmut Paşa'nın da olduğu bir toplantı ayarlar hocada. Abdülhamid'e havadan bir suikast tertip edilecek. Düşmanımız emniyetini alsın. Mahmut Paşa, bu mason cemiyetine girip istihbarat getirmenizin kıymetini ikimiz de gördük. Sağ olunuz hünkârım. Keşke bu hainler söyledikleri gibi bir yardım cemiyeti olsalardı. Lakin bu hokkabazların her işte parmakları var hünkârım. Ben her daim sizin ve devletimiz için çalışacağım. Bunu bilmenizi isterim. Siz yine de dikkat ediniz Mahmut Paşa. Bunlar bir insanı nasıl kandıracaklarını gayet iyi bilirler. Parayla, makamla, başka şeylerle sizi kandırıp taraflarına çekmesinler. Hünkârım, bu ölümlü dünyada bana en büyük makam size yardımcı olmak. Gerisi boş. O halde bu hususi vazifeyi size verelim. Kulim Abdullah Efendi ile gelen bu Crowley Efendi'den şüphe ediyoruz. Bize suikast emrini aldırmak için hamleler yaptırdılar. Crowley Efendi'nin bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. Niçin hünkârım? İngiliz Müslümanları derdest etmek için ondan malumat almış olabilirler. Sizden bu adamı araştırmanızı istiyorum. Bizim arşivlerimize girin. İngiliz sefaretiyle görüşün. Lakin gizli tutun. Bu Crowley Efendi'yi ürkütmememiz şart. Anladım hünkârım. Emredersiniz. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Aman, şimdi arşive inilecek. Tozlu tozlu sahifeler karıştırılacak. Bu iş için saatlerce mesai harcanacak. Ben biliyorum kimin bu işe mesai harcayacağını. Bak Mahmut. Bidar Sultan. Gel. Anneciğim, bu mektubu okuduğuna göre ben ya ölüm döşeğindeyim ya da Hakk'ın rahmetine kavuştum. Bu vaziyete geleceğimi bilerek yazıyorum bu mektubu. Kemalettin ve Hatice. İkisi de en itimat ettiğim kişilerdi. Lakin bana ihanet ettikleri yetmezmiş gibi şimdi de beni zehirlemeye niyetlendiklerini duydum. İstedim ki hak yerini bulsun. Bana bu akıbeti reva görenler cezalarını çeksin. Başıma gelen felaket her neyse mesulü onlardır. Bunu daha evvel söylemedim sana. Çünkü bu acıyla yaşamak istemiyorum. Benim için ölüm evladır. Hakkınızı helal edin. Sultanım. Hünkârım. Naime'nin hastalığının sebebi belli oldu. Çaresiz bir illet değildir inşallah. Zehirlenmiş. Nasıl olur? Hekimler lüzum eden ilacı tatbik edecekler. Bize de dualarımızla şifa dilemek düşüyor. Hekimler öğrenebilmişler mi? Neyle zehirlendiğini? Ben öğrendim hünkârım. Naime daha evvel bana bir mektup yazıp bırakmış. Eğer başıma bir felaket gelirse bunun mesulleri Hatice Sultan ve Kemalettin Paşa'dır diyor. Sultanım. Naime'ye bir şey mi oldu yoksa? Dua et de olmasın. Yoksa ikiniz de ölürsünüz. Sen ve Hatice.
Hatice buna niyet bile edemez. Lakin onun aklına sen girmiş olmalısın. Sanki hünkârımıza bağlı bir babanın oğlusun. Bu devletin bir paşasısın. Kemalettin, nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Bir parça olsun merhamet yok mu senin yüreğinde? Burada yazanlar doğru değil. Hiçbiri doğru değil. Naime'ye bir zarar geleceğine ölmeyi yeğlerim ben. O halde Naime neden yazmış olsun bunları? Seni ömrümün sonuna kadar affetmeyeceğim. İkiniz de yaptığınız bu ihanetin bedelini ödeyeceksiniz. İntikam. Kendi canına kastetmiş olmalı. Suçu da bizim üzerimize attı. Seniha Sultan, Naime, Hatice'nin de benim de en ağır şekilde cezalanmamızı istiyor. Ve ölmemizi istiyor. Size şerefim üzerine yemin ederim ki bu hadiseyle bizim hiçbir alakamız yok. Gidin buradan. Hatice'yi de alıp derhal terk edin payitahtı. Sultanım siz neler söylüyorsunuz? Birazdan muhafızlar gelecekler, sizi tutuklayacaklar. Onlar gelmeden durmayın, gidin hadi. Sultanım, kaçmam ben. Niye kaçayım? Ben Naime'ye kötülük yapmadım. Niye kaçayım ki? Ben kaçmam. Sizin sözünüze mi inanırlar, yoksa Naime Sultanım mı? Ne bekliyorsunuz? Hadi dedim. Biri evlatlarımdan ayırmadım. Kızım gibi bildiğim abimin kızı, bir diğeri. Şerefine namusla kefil olduğum bir paşa. Bu nasıl olabilir? Aslında bunu ilk öğrendiğimde hemen gelip size anlatmam lazımdı, biliyorum. Lakin ben onların sözüne güvendim. Defalarca her ikisiyle de konuştum. Bitti dediler. Bana söz verdiler. Ben hata ettim hünkârım. Ben kızımızı ellerimle ateşe attım, biliyorum. Kızımızı bunca zaman bir haine emanet etmişiz. Muhafızlar! Ters Kemalettin Paşa'yı alıp getirin. Hükmü şeriatına bakılacak. Kolay gelsin Tahsin Paşam. Hoş geldiniz Mahmut Paşam. Buyurun. Sağ olunuz. Hayrola, bir sıkıntınız mı var? Var paşam, var. Hünkârımız bir vazife verdi. Zor bir vazife mi? Ah paşam, sanki devlette kolay vazife var mıdır ki? Lakin Tahsin Paşam, sizin benim gibi devletin istikbalini 24 saat düşünen memurların bile yapabileceği işin bir sınırı var değil mi? Aman Tahsin Paşam, ben buraya şikayete gelmedim. Sizinle bir dost olarak dertleşmeye geldim. Vazife zor geliyorsa size bir memur atayalım. O size yardımcı olsun. Aşk olsun. Yani bizlerin yapabileceği işler, basit bir memurun yapabileceği işler midir ki? Cık, rica ederim. Tahsin Paşam, bana ancak maharetli, hünkârımızın güvendiği, devlet işlerinden, devlet adabından anlayan, devlet tecrübesi olan bir insan lazım ki ben hünkârımızın verdiği vazifeyi onunla paylaşabileyim. Ben yardım edebilirim. Yapar mısınız? Böyle mühim bir görevi sizden başkasıyla paylaşamazdım. Görevimiz şu Tahsin Paşam. Bu Crowley denen adamı arşivde güzel bir araştırmamız icap ediyor. Benim dışarıda işim olmasa Tahsin Paşam, bu Crowley denen adamı arşivde incik cincik araştırır bulur, çeker çıkarırdım. Lakin işte dışarıda çok daha mühim işlerim var. Muhakkak. Tamam paşam, ben hallederim. Allah razı olsun sizden. Sizden de. Ben o halde hemen gidip dışarıdaki vazifelerimi halledeyim. Daha sonra döner gelir arşivde size yardımcı olurum. Merak buyurmayın. Allah razı olsun. Kolunuzu ağrıyor mu? Hayır. Sabaha kadar uykusuz kaldınız benim yüzümden. Keşke siz hiç hastanede kalmayıp geri dönseydiniz. Boş yere beklettiler.
Olur mu öyle şey? Tedbir olarak beklememiz icap ederdi. Başınızı vurdunuz. Benim anlayamadığım Hara'daki en uysal atı hazırlatmıştım sizin için. Nasıl oldu bu hadise bilmiyorum. Haraya git. Kimseye belli etmeden o Seyis'e sor. Bir haber var mı? Bir şey duymuş mu öğren. Tamam hanımım. İyi misiniz? İyiyim. Handan Hanım sizi çok merak etmiş olmalı. Galiba çok öfkeli. Hay Allah. Huzursuzluk çıkacak benim yüzümden. Bir kaza yaşandı. Sizin bir kabahatiniz yok. Ben Handan'a izah ederim vaziyeti. Merak etmeyin. Konağımızda kalmaya devam edebilirsiniz. Kuralları size sıralamıştım zaten, malum haliniz. O halde izahım sizi tatmin etti. Çalıştığınız tiyatrodan şık bir elbise ve sahte mücevher çaldınız. Zengin bir kadın gibi görünüp parasız kalabileceğiniz bir otel arıyordunuz. Tam bir aktris işi. Ne diyebilirim ki? Arap baba hazırlanıyor. O da gidecekmiş. Yolu da, bahtı da açık olsun. Ne diyeyim? Peki sen Meyit Efendi? Bizi buraya hünkârımız gönderdi. O ne derse olur. Eyvallah. Söyleyecek söz yok paşa. Elveda. Biz kurşun yedik. Lakin işittik ki paşamız can efşanlarının kurşun yemesini aldırmazmış bile. Peki sen Fredo'cuğum? Yerim sizin yanınız. Ben çarşıya gidecektim. Liman işi sarpa sardı. Gökhan'ın adamları limanı sağlam tutuyor. Bir tertipleri var belli. Asker gönderelim. Alalım liman. Laf güzaf. Limanın kahyalığını asker mi yapacak Meyit Efendi? Eğer sokağın raconunu bilmezseniz sizi sokakta barındırmazlar. Lakin 4 adamız. Nasıl alacağız limanı? Herkes adamlarınızın sizi nasıl terk ettiğini konuşuyor. Alacağız. Allah'ın izniyle alacağız. Lakin Luka'nın bir planı var belli. Naime. Güzel kızım. Gözümün feri. Hanemin güneşi. Bir vakitler sormuştum sana derdinin dermanı nedir diye. Kemalettin demiştin bana. Sandım ki bu izdivaç senin canına can katacak. Bir ömür mutlu olacaksın. İkimiz de yanılmışız evladım. Ana baba evlatlarının tahtını yapar lakin bahtını yapamazmış. Ben de yapamadım evladım. Allah'ım bir daha bana evlat acısı gösterme.
Kızıma sağlık, ihsan eyle. Amin. Naime nasıl? Gerçekten zehirlenmiş mi? Evet, zehirlenmiş. Nasıl? Ne şekilde? Sabaha kadar hastanede beklememiz icap etti. Efsun Hanım'ı o halde hastanede bırakamazdın. Neden seninle geldi peki? Sen ata binerken neden peşine takıldı? Çünkü aklını çelmek istedi. Daha ilk görüşte anlamıştım o kadının nasıl biri olduğunu. Süheyla'ya olan benzerliğini gayet zekice kullanıyor. Handan yeter. Efsun Hanım'ın benimle alakalı bir niyeti yok. Efsun Hanım'ı da, Süheyla'yı da takıntı haline getirmekten vazgeç. Sen vazgeçebildin mi peki? Süheyla'nın tek bir resmini yırtmış olman onu unuttuğunu kanıtlamaz. O sır gibi sakladığın atölyen Süheyla'nın resimleriyle dolu. Sen orayı nereden? Nereden biliyorum değil mi? Benden bucak bucak gizlerken o kadına bizzat kendin gezdirdin atölyeni. Tablolarındaki kadına, o bir türlü unutamadığın, kalbinden söküp atamadığın büyük aşkına ne kadar benzediğini bir kez daha gösterdin. Mehmet Selim, ben de seni arıyordum oğlum. Hayırdır hala? Kötü bir şey mi oldu? Naime zehirlendi. Şehzade bütün gece başımdan ayrılmadı. Bir ihtiyacım var mı diye dört döndü etrafımda. Bu gerçekten tam bir beyefendi. Mehmet Selim Efendi çok iyi biri, evet. Lakin onunla vakit geçirmen münasip mi sence? Handan Hanım'ın seni ne kadar kıskandığını biliyorsun. Handan Hanım onu hiç hak etmiyor. Öyle bile olsa Handan Hanım onun eşi. Ve yakında bir bebekleri olacak. Mehmet Selim Efendi'den uzak dur. Aksi yakışık almaz. Şehzade ile aramızda yakışıksız bir vaziyet yok misli melek. Mübalağa ediyorsun. Bidar Sultan'a da söz verdin. Eğer Handan Hanım'la tekrar bir münakaşa yaşarsanız senin burada kalmana izin vermezler. Sen merak etme kardeşim. Bir daha o çöplüğe geri dönmek gibi bir niyetim yok. Maskeleri çıkarsak mı artık? Madem birader olduk, birbirimizi iyice tanıyalım değil mi? Dereceleriniz yükseldiği zaman birbirlerimizin yüzlerini aleni göreceğiz. Peki ben acemilikten üstatlığa ne zaman geçeceğim? Biraderlerimiz arasında güveni tesis ettiğiniz zaman. Şimdi müsaadenizle toplantımız başlayacağız. Başlayın üstad, buyurun. Abdülhamid'e suikast vakti yaklaştı. Ne zaman? Nerede yapılacak suikast? Yani yüce mimara hizmet etmek için sabırsızlanıyorum da o bakımdan telaşlandım. Çok yakında suikast yapılacak. İyi de nasıl yapılacak? Yani alelade birinden bahsetmiyoruz ki. Kolay iş değil yani. Haklısınız. Çok iyi korunan bir saray. Ama biz sarayın zayıf noktasını biliyoruz. Neresiymiş zayıf noktası? Abdülhamid'e havadan suikast yapacağız. Zeppelin'le. Havadan. Vallahi çok iyi düşünmüşsünüz. Yani şeytanın aklına gelmez. Sizi tebrik ederim. Demek havadan. Yalnız ben müsaadenizi rica etsem. Çok fazla saraydan ayrı kalırsam şüpheleri üstüme çekerim. O bakımdan. Hadi size iyi toplantılar. Gitmeden önce size locamızın hediyesini takdim etmek istiyoruz. Buyurun alayım. Nedir? Kör getiriyor.
benim hediyem. Gel evladım, buradayım. Bu mu? Sağ ol, hadi sağ ol. Nedir bu? Banka hesabına locamız tarafından yatırılan paranın makbuzu. Üstadım siz ne yüce bir insansınız. Allah! Oh! Yani bu kadar parayı baba evladına miras diye bırakmaz. Çok teşekkür ederim. Hem size hem locanıza. Sağ olun. Dediğim gibi işte. Müsaadenizle benim kalkmam icap ediyor. Müsaadenizle. Abdülhamid'e onu nasıl öldüreceğimizi anlat Mahmut Paşa. Fehim Paşa'nın adamları geldi. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Millet geldiğinizi görünce masaları topladı. Ağalar, bilin ki bundan böyle Fehim Paşa ile çalışmıyoruz. Alem bilsin ki artık kendi gemimizi yürüteceğiz. Fehim Paşa başka limana dümen kırdı. Bizimle beraber limanda olan ağalar. Racon bozuldu. Fehim Paşa ile konuştuk. Raconun bozulduğunu söyledik. Biz Paşa ile değiliz artık. Siz bizimle misiniz? Bir yanlışınızı görmedik. Orada siz de bizeydiniz. O halde beraber çalışacağız. Limanı geri alacağız. Çok kalabalıklar. Bu işi başka yolla halledeceğiz. Silah atmadan. Bizim tek isteğimiz liman mallarını taşımak. Ekmeğimizde olacağız. O kadar. Naime Kemalettin Paşa ve Hatice'nin kendisini zehirleme niyetleri olduğunu neden söylememiş? Neden susmuş? Yapamayacaklarını düşündü belki de. Ya da mektupta olduğu gibi yaşadığı acının ağırlığına katlanamayarak ölmek istedi. Olacaklara göz yumdu. Yeni öğrendik vaziyeti. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ah Naime. Allah'ım şifa versin. İnşallah. Sizin kolunuza ne oldu Efsun Hanım? Bir kaza. Benimki mühim değil. Naime Sultan iyi olsun da. İnşallah. Hekimler ne dedi? Neymiş Naime Sultan'ın hastalığı? Hastalık falan değil. Kardeşimi zehirlediler. O alçak Kemalettin ve aşığı Hatice Sultan ihanetlerini örtbas etmek için kardeşimi zehirledi. Aman Allah'ım. İkisini de öldüreceğim. İkisi de cezasını benim ellerimden çekecek. Kemalettin, ne işin var senin burada? Hatice, payitahtı derhal terk etmemiz gerekiyor. Anlamadım. Naime zehirlendi. Yatıyor, bilinci kapalı. Lakin hastalanmadan evvel bir mektup yazıp bırakmış. Bizden intikam almak için bize iftira atmış. Ne iftirası? Kendisine bir şey olduğu takdirde bütün sorumluluğun bize ait olduğunu söylüyor. Naime bizi onu öldürmeye teşebbüs etmekle suçluyor. Yeni havadisler var mı paşa? Var hünkârım. Suikast tertibine ilişkin yeni malumatlar öğrendim. Artık ne zaman yapılacağını değil ama nasıl yapılacağını biliyorum. Hünkârım, bu adamlar, nasıl söylesem, bu adamlar çok tehlikeliler. Paşa biz can korkusuyla yaşamayız. Lakin bize bir şey olursa devletimiz nice olur. Biz bunun telaşındayız.
Ne tertip etmişler? Hünkârım, saraya havadan bir saldırı olacakmış. Nasıl? Bir balon vasıtasıyla. Biz bu hususta zaten tedbirler aldık. Payitahtta hava balonu uçuramazlar. Herkes bilir ki bu yasaktır. Görüldüğü yerde indirilir. Vallahi bilmiyorum hünkârım. Benim tek işittiğim bu. Paşa biz bombalı saldırı olmasın diye hava balonlarıyla alakalı tüm tedbirleri aldık. Görüldüğü yerde indirilir. Balonlar yavaş hareket ederler. Sarayın üstüne gelene kadar indirileceğini bilirler. Peki hünkârım, biz boşa mı endişe ederiz? Bizim bildiğimizi bu adamlar bilmezler mi? Herkes gibi onlar da bilirler paşa. Biz yine de uyanık olalım. Crowley Efendi ile alakalı bir vaziyet var mı? Hünkârım, Crowley Efendi meselesinde bu hususta gece gündüz çalışmaktayım. Çok yakında size bu konuda malumatlarımı sunacağım. Mektup yazacak kadar bir yakınınız olduğunu bilmiyordum. Var Karaso. Kime yazıyorsunuz? Abdülhamid'e. Abdülhamid'e mi? Neden? Suikast tertibimizin ayrıntılarını anlatıyorum. Suikast gizli yapılan bir öldürme eylemi değil mi? Merak etme Karaso. Her şeyi öğreneceksin. Locamızda 2 tane paşa var. Onları doğru kullanabilirsek... Abdülhamid'i istediğimiz gibi yönetebileceğiz. Mahmut Paşa da içimize sızdığını düşünüyor. Abdülhamid'e duymasını istediğimiz haberleri gönderiyoruz. Yani Karaso, hep bir adım önde olacağız. Biraz araştırma yaptım. Crowley, Abdullah Kuilim'le beraber gelmiş. İyi arkadaşlarmış. Kim bu adam? Ve yanımızda ne işi var? O tertibimizin en mühim adamı. Büyük bir kimyager. Söylediklerimi duymuyor musun Hatice? Muhafızlar neredeyse gelmek üzere. Hemen buradan çıkmamız lazım. Bir suç işlemedik ki neden gidelim? Hatice, kimse bize inanmayacaktır. Bizim şu anda buradan birlikte kaçmaktan başka çaremiz yok. Ben suçlu değilim. Hatice, bizi yaşatmayacaklar, anlamıyor musun? Kaçmak suçu kabul etmek demektir. Ben bir fare gibi saklanarak yaşayacağıma ölürüm daha iyi. Ne oluyor? Ne kaçmasından bahsediyorsunuz? Bizi Naime'yi zehirlemekle suçluyorlar. Şayet hemen buradan gitmezsek bizi günahsız yere öldürecekler. Siz o günahı en başta işlediniz. Ne bu dünyada ne de ahirette bunun hesabından kaçamayacaksınız. Ha, şayet zehirlenme hadisesinden mesul değilseniz o halde kaçmanız için de bir lüzum yok. Paşam, muhafızlar geldi. Hatice Sultan'ı saraya götüreceklermiş. Boş yere bizi ölüme gönderiyorsunuz. Muhafızlara Kemalettin Paşa'nın da burada olduğunu söyleyin. Ben kimsenin canına kastetmedim. Söz verdiğim gibi size sadık kaldım. Hünkârımız Abdülhamit Han Hazretleri tarafından siz Kemalettin Paşa'yla siz Hatice Sultan'ı saraya götürmekle vazifelendirildik. Lütfen bana inanın. Buyurun sultanım. Tahsin Paşam buradaymışsınız. Vallahi billahi dışarıdaki işimi bitirir bitirmez koşa koşa arşive gittim baktım lakin yokmuşsunuz. Ben devletin her kademesinde memurluk yaptığım için arşiv taramasını da iyi bilirim paşam. Peki bir şeyler bulabildiniz mi?
Crowley hakkında arşivdeki bütün evrak burada. Tas tamam. Allah razı olsun. Hay maşallah Tahsin Paşam. Bu sarayda bulunduğu makamı hak eden istisnai kişilerden biri sizsiniz. Yani diyebilirim ki belki de benden sonra ikinci sırada siz varsınız. Hünkârımız paşalık verdiği insanlarda bir cevher görüyor ki vazifeyi tevdi ediyor değil mi? Bütün evraklar bu kadar değil mi? Yani başka bir şeye bakmaya lüzum yok. Hepsi tas tamam orada paşam. İyi iş çıkardık.